Evet arkadaşlar, selamlar tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün izleyeceğiniz videoda uzunca bir zamandır bahsetmiş olduğumuz grafik ayarları videosunu sizlerle paylaşıyor olacağım. En güncel hali şu an budur. Videoyu kesinlikle eksiksiz bir şekilde atlamadan izlemenizi öneriyorum. Hem AMD tabanlı çalışan bilgisayarlar, yani işlemcisi AMD olan bir bilgisayar için bir video kesiti olacak. Hem Intel tarafı için bir kesit olacak. AMD tabanlı bir ekran kartı sahibi olan bir tanıdığım olmadığı için bu videoda ona yer veremeyeceğim maalesef ki. Fakat hem AMD işlemci kullanıp aynı ekran kartını kullanan, hem Intel işlemci kullanıp hem aynı ekran kartını kullanan iki ayar videosunu ve FPS sonuçlarını sizinle paylaşıyor olacağım bu videoda. Şimdi gelelim ayarlara arkadaşlar. Öncelikle ayarlar kısmına gelip grafik kısmına geldiğiniz zaman ilk dikkat etmemiz gereken kısım Display Mode. Burada arkadaşlar önceden Windows ya da Full Screen Exposure seçmenizi öneriyorduk. Artık Full Screen Borderless seçeneğini seçmenizi öneriyoruz. Normal şartlarda eğer ikinci bir monitörünüz varsa bu ayarı seçmenizi öneriyorduk öncesinde. Fakat şu anda en güncel ve işlevsel olan iki ayar Exclusive ve Borderless kısmı. Bu iki ayardan ben Borderless'ı kullanıyorum. Bu en optimize şekilde FPS almanızı sağlayan ayar. Burada da seçmeniz gereken kısım zaten ekran kartınız otomatik olarak seçili olarak gelecektir. Burada seçmiş olduğunuz monitöre göre bilgisayarınızın buradaki Screen Refresh Rate değeri değişecektir arkadaşlar. Eğer 2K kullanıyorsanız 2K olarak gelecektir burası. 1K kullanıyorsanız şu an olduğu gibi gelecek. 165 Hz, 144 Hz, 240 Hz olarak siz burada monitör olarak neyi seçerseniz burası otomatik olarak şekillenecektir. Onun dışında burada dikkat etmemiz gereken bir diğer ayar Aspect Ratio kısmı. Burada White 16'ya 9 seçili olması gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu kullanmanızı öneriyorum. Onun dışında burada Display Gamma kısmında 2.2 sRGB, Gamma Brightness kısmında Warzone'un belli başlı bölgeleri karanlık olduğu için ben 65'te kullanıyorum. Bu tamamen kişisel tercihinize bağlı. Eğer gözünüzü yormuyorsa bunu 75-85'te yapabilirsiniz. Ama bu sefer de Warzone zaten şu an çok parlıyor. Ekranda çok ciddi bir parlaklık olabiliyor. Özellikle DEM, military taraflarında ya da query taraflarında, lambda taraflarında bu problemi yaşayabilirsiniz. Bunu kullanmanızı ben 65'te kullanmanızı öneriyorum. Ben bu şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi kişisel tercihinize bağlı. Kesinlikle bunu kullanacaksanız değil. Bu sadece bir öneri. Nvidia Reflex Low Latency kısmında arkadaşlar Off, On artı Boost şeklinde 3 adet seçenek var. Eğer ki bilgisayarınızdaki işlemci ve ekran kartı birbiriyle neredeyse aynı düzeydeyse bunu on olarak kullanabilirsiniz. Ama ekran kartınız işlemcinizden daha üst düzey bir ekran kartıysa bunu 10 artı boost şeklinde kullanmanızı öneriyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman daha optimize bir FPS değeri alıyor olacaksınız. Diğerlere geldiğimiz zaman burada Eco Mode Proses'i ben custom'a çekiyorum çünkü bunları kapatıyorum arkadaşlar. Custom Frame Limit'im, ekran kartım çok fazla menüde ve menü dışında atıyorum ikinci monitöre geçtiğim zaman ısınmasın, donma, takılma yapmasın, sıcaklık değerleri aşağı insin ve dinlensin diye ben bunları 60'a sabitliyorum. Sizin eğer böyle bir derdiniz yoksa, benimki zaten ısınmıyor diyorsanız bir problem yok. Bunu 60'da değil 250'de tutabilirsiniz ya da hiç ellemeyebilirsiniz. Oyun için neyse ben Custom Frame Limit'i 300'de kullanıyorum. Verebileceğim maksimum FPS'i görebilmek için. Burada geriye kalan ayarlarda çok önemli bir şey yok arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, burada Focused Mod seçeneği var. Bu mod eğer ikinci bir monitörünüz varsa siz oyuna girdiğinizde diğer monitörün ekranını karartmak için var olan bir özellik. Burada da zaten yazıyor gerekli açıklaması. Buradan da okuyabilirsiniz. Ben bunu sıfırda kullanıyorum. Evet, ikinci bir monitörüm var ama hem yayın hem video kaydı aldığım için monitörün parlaklığının normal düzeyde olmasını istiyorum. Fazla gelirse monitör üzerinden kısıyorum. Ama bunu 80'de falan kullanabilirsiniz ya da 50'de kullanabilirsiniz. Eğer dikkat dağınıklığınız varsa ve iki monitör kullanıyorsanız mutlaka bu ayarı yapın ya da gidin monitörü tuşundan kapatın. Yani iki tane seçeneğiniz var. Bunu kullanabilirsiniz. Bu kısımda dediğim gibi çok anlatabileceğim ekstrem bir ayar yok. Şöyle üstünden yavaşça da geçmek gerekirse genel olarak ayarlarım bu şekilde. Sizin de açıklamalar kısmına zaten sistem özelliklerimi yazmış olacağım. Benim sistem özelliklerime yakın ya da birebir aynısını kullandığınız bir bilgisayarınız varsa bu ayarlarla oynayabilirsiniz. Gelelim quality kısmına. Burada dikkat etmemiz gereken çok fazla özellik var. Öncelikle arkadaşlar buradan Basic, Balanced, Ultra, Extreme gibi ayarlar seçmeyin. Birebir bilgisayarınızın özelliklerine göre ayar yapmanız gerekiyor. Burada Render Resolution kısmını ben monitörüm 1080p olduğu için %. kullanıyorum. Eğer sizin zaten monitörünüz 1K'nın üzerindeyse, yani 2K ve 4K gibi monitörlere sahipseniz burada ayarlarınızı otomatik olarak ona göre değiştirmeniz gerekiyor. Şekil adı da göründüğü gibi. Bunu 100 yaptığınız zaman otomatik olarak zaten 1080p şeklinde geliyor. Arkadaşlar Dynamic Resolution kısmı, bunu açtığınız takdirde hareket ederken, yani siz hareket halindeyken FPS'iniz artacak, fakat siz durduğunuzda ise bir anda işleme yapmaya başlayacağı için FPS'iniz düşecektir. Bu yüzden bunu
off şeklinde kullanmanızı öneriyorum. Upscaling, Sharpening kısmında Fidelity Cast kısmını kullanıyoruz arkadaşlar. AMD FSR gibi değerleri kullanmanızı önermiyorum. Bunu Fidelity Cast kısmında kullanıyoruz ve burada maksimum bu değeri 70'e getirmeniz gerekiyor. 70'in üzerine çıkarttığınız zaman VRAM'de kullanmış olacağınız yük artacağı için bu tat vermeyen ve FPS drop'u ya da anlık FPS düşüşleri gerçekleştirebilecek bir hale geliyor bu ayar. Buna mutlaka dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer ki ekran kartınız kötü, işlemciniz iyi bir bilgisayar kullanıyorsanız ve özellikle AMD tabanlıysa bu bilgisayar, Intel kullanıcıları da yine yapabilir. AMD FSR 3 seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu açıp kullanmanızı öneriyorum. Bizim daha öncesinde bir arkadaşımızın bilgisayarında 1050 Ti varken biz bununla 120-130 FPS bandında oyunlar oynadık. Tabii ki görüntü biraz çamurlaşıyor. Ona yapabilecek hiçbir şey yok. Çünkü görüntüden feragat ediyorsunuz. Görüntüden feragat etmek istemiyorsanız, bunu görüntüden feragat ederek oynamak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. FPS değerleriniz yukarıya çıkacaktır. Onu söyleyeyim. AMD FSR 3 seçeneğini seçtiğiniz takdirde de burada Show More kısmından bunu Balanced yerine Ultra Performans seçmeyi unutmayın lütfen. O önemli. Ama dediğim gibi eğer ekipmanlarınız orta düzeyde ya da başlangıç düzeyindeyse bu iki seçeneği bu şekilde kullanabilirsiniz. AMD FSR 3 Frame Generation arkadaşlar bu kesinlikle off olması gerekiyor. AMD tabanlı bir cihaza sahipseniz buradan AMD FSR 3'ü seçiyorsanız bunu da açabilirsiniz. Evet, DLSS ile rakip olan bir teknoloji. Bunu kullandığınız takdirde ama FPS dropları yaşamanız olasıdır. Bunu da söylemiş olayım. VRAM Scale Target kısmına geldiğim zaman bununla yine işte bırakmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi target kısmı var. Maksimum ekran kartına bindirebileceği yükü burada sınırlandırmış olabiliyorsunuz. Evet, bunu arttırmak problem değil gibi gözüküyor ama hayır. Warzone öyle bir optimizasyon henüz yok. O yüzden en stabil çalışanı 70. Bunu 70'te bırakmanızı öneriyorum. Geriye kalan kısmında dikkat etmemiz gereken ayarlara gelirsek. Texture Resolution arkadaşlar bu tamamen sizin detaylarınızla alakalı. Yine bu iki ayarı ben high'da kullanıyorum. Yüksek seviyede kullanıyorum. Eğer giriş seviyesinde bir ekran kartına sahipseniz ya da FPS'im yüksek olsun, görüntüm çok önemli değil diyorsanız bunu Velo'da da çekebilirsiniz. Problem değil. Ama ben bu ikisini high'da kullanmanızı öneriyorum. Deep of Field arkadaşlar zaten burada ikisinin arasındaki farkı görüyorsunuz. Birinde buyurlanıyor, birinde buyurlanmıyor. Bunu kesinlikle off'ta kullanmanızı öneriyorum. Detay kalitelerine oyunda çok ihtiyacımız yok. Adam görmek detayların içinde bazen zorlaşabiliyor. Bazen de tam aksine kolaylaşabiliyor ama genel olarak zorlaşan bir olay olduğu için bunu low'da kullanmanızı öneriyorum. Particle Restoration patlama detaylarıyla alakalı zaten burada gerekli görüntüde mevcut. Bunu Very Low'da kullanmanızı öneriyorum. Çünkü ne kadar çok efekt yaşarsanız adamı görme olasılığınız o kadar çok düşüyor demektir. Mermi izleri Bullet Impact. Bunu off'ta kullanıyorum yine. Geriye kalan ayarlarda da çok önemli detaylar yok arkadaşlar. Ben Shadow Quality'yi Very Low'da kullanıyorum. Sizin onu kullanmanızı öneriyorum. Burası off, low, off şeklinde. Su detay kalitesini bazıları Water Wetness ve Water Caustics ayarını kullanıyorlar. Yok, ben o ikisini de denedim, beğenmedim. O yüzden off'ta kalmasını öneriyorum. Bu şekilde bu ayarlarla oynayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer sisteminiz benim sistemime yakın bir derecedeyse ama üst düzey bir sisteminiz varsa tabii ki bu ayarları yapıp daha yüksek FPS alabilirsiniz. Ya da ayarları bir miktar arttırarak görüntüyü düzeltip yine bu FPS düzeylerinde kalabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar View kısmına gelecek olursak Motion Reduction Preset'i off yaparak Field of View yerine ben 120'de oynuyorum. Sizin de 120'de oynamanızı öneriyorum. Fakat FPS drop yiyorsanız bunu 90'a kadar çekebilirsiniz. 90'a çekmiş olduğunuzda hemen şu arada oluşan bir görüntüye sahip olacaksınız. Verdance'dan dolayı oyun şu anda zaten bir miktar yavaş. Zorlanıyorsanız eğer ki ve FPS drop yiyorsanız bunu 90'a çekin. Oyun zaten yavaş, çok bir akıcılık kaybı hissetmezsiniz. 30 değer aşağı düşürdüğünüz takdirde. Fakat 120 değerinde oynuyorsanız ekranda görmüş olduğunuz alan biraz su olacağı için elbette FPS'inizde bir miktar dalgalanmalar yaşamanız normaldir. Onun dışında Alias Field of View'u ben Area Affected'da kullanıyorum. Weapon Field of View'u White'da yani uzak modda kullanıyorum. Bu yakın, uzak ya da normal şeklinde seçenekleri var. Ben uzakta kullanıyorum. Bu kişisel tercih aslında. Ben o şekilde sevdiğim için bunu kullanıyorum. Hem de YouTube'a thumbnail yaparken ekran görüntülerinde daha düzgün çıkmasını istiyorum silahı. Bu yüzden de bunu kullanıyorum. Onun dışında burada dikkat etmemiz gereken çok bir ayar yok. Onun dışında burada çok da dikkat etmemiz gereken bir ayar yok arkadaşlar. Burada Motion Blur yani oynarken ekranın bulanıklaşma ayarlarını kesinlikle off'ta tutmanız gerekiyor. Bu iki ayar listi %50'de tutmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde bunu third person ADS olarak seçeceksiniz. Bir diğer soruya maruz kaldığım konu arkadaşlar Inverted Flashbang. Bu ayar nedir? Zaten burada görüntüsü var. Ekranınızda flash patladığı zaman ekranın beyaz mı olmasını istiyorsunuz? Siyah mı olmasını istiyorsunuz? Bu ayar tamamen bunun ayarı.
Eğer çok karanlıkta oynuyorsanız ve monitörünüzün parlaklığı açıksa bir anda önünüze flash patladığınızda tabiri caizse far görmüş tavşan gibi olabiliyorsunuz. Fakat ben bunu yaşamak istemiyorum diyorsanız bunu on yaptığınız takdirde önünüze flash patladığınızda ekranınız bu hale gelecektir. Bu size fightlarda herhangi bir avantaj kazandırmaz. Onu söyleyeyim. Bu tamamen görselle alakalı bir şeydir. Bu tamamen kişisel bir şey. FPS değerlerinizde bir problem yaratır mı? Kesinlikle evet. Bu ayar açıkken FPS drop yiyen bir anda önüne flash patladığında arka planda rengi tam tersine çevirdiği için oyundan atan, DirectX hatası veren ya da dev error hatası veren insanlar gördüm. Forumlarda da okudum. O yüzden ben bunu off'ta kullanıyorum. Ne kadar ekranım parlak olursa olsun alacağım bir fight'ta önümde flash patladı. Beni oyundan atarsa ben deliririm. Muhtemelen siz de delirirsiniz diye tahmin ediyorum. Bu yüzden bunu off'ta kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. Bu arada 10 yapıp oyuna girip deneyip sonra atmadı demeyin. Ne zaman atacağını hiç kimse kestiremiyor. 10 maç oynarsanız atmaz, 11. de atar. Ve tam orada win alacak olursunuz. Çıldırıp monitörü yumruklamanızı istemem. Genel olarak grafik ayarları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim ses ayarlarına, audio kısmına. Ben Master Game Volume'ü 60'ta kullanıyorum gördüğünüz gibi. Diğer ayarlarında Diyalog Volume'ü 40 şeklinde kullanıyorum. Şimdi speaker kısmına gelince burada default system device seçili bende şu anda. Fakat burada kulaklarınızı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Stereo olarak kullanıyorsunuz. Burada en önemli nokta önceden Hitbone Bass Boost kullanıyorduk hepimiz. Fakat bu nerflendi arkadaşlar. Bass Cut ve Bass Boost nerflendi. Bu sebepten dolayı Triage Mix'i kullanmanız gerekiyor. Bunu açıp kullandığınızda ayak sesleri ve bomba patlamaları ya da işte tüm rakibin koşma sesleri, demirde mi koşuyor, tahtada mı koşuyor, evinin neresinde olabileceği ya da Superstore'da, Hospital'da gibi detaylara daha hızlı bir şekilde vakıf olabiliyorsunuz. Tabi bu biraz da map'e alışkanlıkla alakalı, map'i öğrenmekle alakalı ama Warzone 1'de Verdansk'ı yalayıp tuttuysanız, iyice oynadıysanız ve her detayına hakimseniz bu özelliği açtığınız zaman rakibin nerede koştuğunu çok kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Camper'larda tabii ki hiçbir işe yaramıyor. Orası ayrı. Ama rakibinizin yerden aldığı silahı, aldığı armor bastığını, revive bastığınızı, işte bu mesafeleri değiştirebilecek bir özellik. Bu yüzden bunu kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Onun dışında geriye kalan ayarlarını bu şekilde. Siz de bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer kısım interface kısmı. Interface kısmında arkadaşlar genel olarak ayarlarım bu şekilde. Burada çok öyle göstereceğim bir şey yok. Telemetri kısmı var. Burada sol üst köşede gördüğünüz FPS, GPU sıcaklığı gibi ayarları görmek isterseniz eğer. Onları burada telemetri kısmını show more dedikten sonra buradan hangisini istiyorsanız on off yaparak değiştirebilirsiniz. Ben genel olarak bu dördünü kullanıyorum. Benim için yeterli. Çok üst düzey bir ekran kartım olmadığı için GPU timer vesaire görmek çok bir etkin sağlamıyor açıkçası. Buradaki ayarları bitirdikten sonra arkadaşlar geliyoruz Color Customization kısmına. Diğer ayarlarım bu şekilde. Bunu göz gezdirebilirsiniz. Burada anlatacağım çok detaylı, önemli bir ayar yok. Burada benim size söyleyeceğim tek şey Verdansk geldikten sonra uygulamış olduğum bir ayar. Ömer diye bir arkadaşım var sağ olsun. Onun sayesinde keşfettik bunu. Kendisi deneyip artık bulmuş değilim. Arkadaşlar burada Color Filter kısmını ben Filter 3'te oynuyorum. Siz mevcutta Filter 1-2 kullanıyorsanız bunu 3'e almanızı öneriyorum. Yani direkt non olarak seçiliyse 1, 2, 3 bu üçünden birini deneyerek oynamanızı öneriyorum. Renkler daha oturuyor, adam görmek daha da kolaylaşıyor. Özellikle karanlık yerlerde de çok ciddi işinize yarıyor. Onu da söylemiş olayım. Fakat bunu seçtiğiniz zaman takım arkadaşınızla birlikte oynuyorsanız 3-4 kişi ya da 2 kişi oynuyorsanız sol alttaki renklerde bir bozulmalar oluyor. Hangisinin kim olduğunu çözmek zorlaşabiliyor. Zamanla alışırsınız. Çok da problem değil. Color Filter Target kısmında botla kullanıyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında burada söyleyeceğim çok da bir ayar yok. Gameplay HUD kısmına geldiğiniz zaman burada minimap'i ben square olarak yani kare şeklinde kullanıyorum. Sizin onu kullanmanızı öneriyorum. Minimap rotation yani siz hareket ettiğinizde minimap'te dönsün mü? Bunu soruyor. Evet bunu on olarak kullanıyorum. Radar kısmını off'ta kullanıyorum. Geriye kalan ayarlarda da çok önemli bir şey yok. Player name kısmı full name olarak kullanıyorum. Siz bunu kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken çok da bir detay yok açıkçası. Evet genel olarak grafik ayarları ve oynanış ayarlarıyla alakalı kısım bu kadardı. Şimdi gelelim bir diğer ayarlar kısmına. Arkadaşlar şimdi burada yapmamız gereken birkaç not defteri ayarı da var. Öncelikle burada arama çubuğuna gelip Call of Duty yazıyorsunuz. Burada belgeler kısmında bulunan Call of Duty dosyasının içine giriyorsunuz. Ve burada görmüş olduğunuz iki tane TXT0 ve TXT1 olarak iki farklı dosya göreceksiniz. Bu dosyaları Notepad'de açıyorsunuz. Yalnız şunu söylemem gerekiyor.
Bu dosyaların her ikisini de açmamız gerekiyor ve neden? Burada yapacağımız ayarlar her iki dosyada uygulanması gereken ayarlar. Eğer sadece bir tanesini yapıp kaydedip çıkarsanız oyun açıldığında kafası hangisini isterse oradan ayarları ön yükleme yapıyor. Yani siz bunu ayar yaptınız, buradaki ayarlara göre düşündünüz. Çıktınız, oyun açıldığında TXT1 dosyasındaki ayarları alırsak sıkıntı yaşarsınız. Bu yüzden her ikisine de bu ayarları uygulamanızı öneriyorum. Şimdi en başa gelecek olursak. Burada yapacağımız belli başlı ayarlar var arkadaşlar. Ben burada sizin Notepad kısmına geldiğinizde Ctrl+F yapıp da aratabilmeniz için size bu ilgili ayarlarla alakalı yazıyı videonun açıklamalar kısmına sabitlemiş olacağım. Oradan direkt copy paste yaparak ayarı bulabilirsiniz ve kendi bilgisayarınızın özelliklerine göre değiştirebilirsiniz. İlk ayarımız Renderer Workload Count. Bu nedir? Benim bilgisayarımda i5 13400F1 işlemci mevcut. Benim sistemim Intel tabanlı bir sistem. i5 13400F bir işlemci kullanıyor. Ve benim bu bilgisayarımdaki işlemcinin çekirdek sayısı 10 çekirdek. Ama gelelim buradaki ayara baktığınız zaman buradaki rakam normal şartlarda 7 idi bu arada. Ben az önce yanlışlıkla değiştirdim videoyu çekmeden önce. Buradaki ayar sizde işlemcinizin çekirdek sayısından 2 ya da 3 rakam aşağıda olacak. Bu da ne demek? Bu sizin performansınızı kısıtlıyor demek. O sebepten dolayı buraya gelip sistem bilgisi diye arattıktan sonra işlemcinizin kaç çekirdek olduğunuzu gördünüz. 10 çekirdek. Benim işlemcim 10 çekirdek olduğu için ben bunun 9 çekirdeğini oyuna yayınlamak istiyorum ve bunu 9 çekirdek olarak buraya kaydediyorum. 9 çekirdek olarak bu ayarı buraya kaydettikten sonra ise aynı ayarı alıyorum, buraya geliyorum ve burada da yapıştırarak aynı ayarı her iki dosyada da olmasını sağlıyorum. Diğer ayarımıza gelecek olursak arkadaşlar, diğer ayarımızın adı GPU Upload. Gördüğünüz gibi burada GPU Upload Helps diye bir ayar var. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Eğer ki bilgisayarınızdaki ekran kartı AMD tabanlı bir ekran kartı ise burada görmüş olduğunuz değerin true yani doğru olması gerekiyor. Ama Nvidia tabanlı bir ekran kartı kullanıyorsanız buradaki değerin bende olduğu gibi false olması gerekiyor. Bu ayarı yaptıktan sonra yine aynı şekilde bu ayarı da kopyalıyorum. Buraya geliyorum, diyorum ki buraya geliyorum. Ctrl F tuşuna basıyorum. Bu ayarı aratıp eğer sizde bu true'ysa muhtemelen false yaptığınızda burası true olarak kalacaktır. Bunu yine geliyorum. Şu kısmını silerek sonrakini bul diyorum. Ctrl+V yapıyorum ve buraya da aynı ayarı sabitlemiş oluyorum arkadaşlar. Diğer dikkat etmemiz gereken ayar ise kan efektleri arkadaşlar. Altta bulunan Show Bulut Effects kısmına geldiğiniz zaman direkt bunu aratabilirsiniz bu arada. Ben tamamen bu kısmı zaten videonun açıklamalar kısmına koyacağım ki siz kolay aratabilin diye. Hatta bu değerle birlikte koyarım, direkt kopyala yapıştıra yapabilirsiniz. Show Bulut Effect kısmını arattığınız zaman buradaki değeri false yapmanız gerekiyor. Bu değeri false yaptığınız zaman rakip ateş ettiğinizde çıkan kan izleri kaybolacağı için FPS'inizde bir dalgalanma yaşamayacaksınız arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradaki değerin aynısını buraya geldim. Sonra ikini bul dedim ve burada da false olarak bu true olarak gelecektir. False olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bir diğer önemli ayarımız şu şekilde yaptığınız takdirde bulacaksınızdır. Arkadaşlar bu ayar ne işe yarıyor? Siz paraşütle attığınız, uçaktan atladığınızda yere çakılırken aşağı doğru indiğiniz için oyunda bir rüzgar, yerlerde kayma efekti gibi efektler gerçekleşiyor. Bu ayar true olduğu takdirde siz aşağıya doğru inerken ve aşağı ilk indiğinizde FPS'iniz düşük olarak başlar. Çünkü bu efekt daha tamamlanmamıştır. Fakat bunu false olarak ayarlarsanız bu efekt gerçekleşmeyeceği için sizin FPS'iniz sabit, yere indiğinizde sabit olarak kalacaktır. O yüzden bu ayarı false olarak ayarlamanız gerekiyor. Yine aynı şekilde buradan Ctrl F yaptım, geldim. Burada sonrakini bul dedikten sonra yine buraya yapıştırdım ve kaydettim. Evet, bu ayarları da kaydettikten sonra burada yapacağımız çok da önemli bir ayar kalmadı arkadaşlar. Bu sebepten dolayı yine garanti olsun diye Ctrl+S yaparak her iki ayarı da kaydettikten sonra burayı kapatıyorum. Şimdi ben bu iki dosyayı size kolaylık olması açısından bu isimle açıklamalar kısmına Google Drive linkini bırakıyor olacağım. Virüs taramasını kendiniz de yaptırabilirsiniz. Ben zaten yaparak bırakıyor olacağım. Oradan indirerek direkt klasöre çıkartlayıp kendinize göre uyarlayıp kolaylıkla işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hatta ben bu dosyanın içerisine metin belgesi olarak hangi ayarları aratmanız gerektiğini bırakırım.
Eğer indirirseniz oradan direkt CTRL-C, CTRL-V yaparak ayarlar kısmında, yani bu iki dosyanın içine girip aratabilirsiniz ya da direkt bunu buraya koyup buradan kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Fakat unutmamanız gereken bir şey var ki arkadaşlar, eğer ki bu dosyaları değiştirecekseniz mutlaka yedek dosyası almanızı öneririm. Eğer ayarlar hoşunuza gitmezse bu iki ayar dosyasını tekrar eski haline getirmek için yedekleri atar ve eski ayarlarınıza geri dönmüş olursunuz. Bir diğer ayar konumuz arkadaşlar, yine başlat kısmında arama yerine geldik. Burada grafik ayarları kısmına tıkladık. Arkadaşlar donanım hızlandırma GPU zamanlamasını açık tutmanız gerekiyor. Ve onun dışında burada masaüstü uygulaması kısmına gelip göz at dedikten sonra burada Call of Duty Launcher'ı seçmeniz gerekiyor. Bunu çift tıkladığınızda bu buraya otomatik olarak eklenecektir. Şu an bende ekli olduğu için bir şey yapmıyorum. Bunu tıklayarak seçenekler dedikten sonra buradaki kısmı siz de Windows'un kararına bırakın olarak gelecektir. Siz bunu yüksek performans olarak seçmelisiniz. Bunu seçip kaydet diyorsunuz ve buradaki işimiz bitiyor. Bir diğer ayarımız oyun modunu ben açık kullanıyorum arkadaşlar. Siz de açık olarak kullanabilirsiniz. Hem oyun modu hem grafik ayarları ikisi aynı yerde zaten. Bunu buradan açtıktan sonra grafik ayarları kısmına gelip az önce bahsetmiş olduğum ayarı da yapabilirsiniz. Diğer konumuz ise Nvidia denetim masası ayarları. Arkadaşlar Nvidia denetim masasını açtıktan sonra buradan görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmını performansa çektiğinizde bazı ayarlar tam olarak ayarlanmıyor arkadaşlar. Bu yüzden 3D ayarların yönetilmesi kısmına gelip burada göstermiş olduğum ayarları yaparsanız siz de FPS'inizde olan artışı göreceksinizdir. Burada hangi ayar çok önemli? Doku süzme kaliteyi ben yüksek performansta kullanmanızı öneriyorum. Güç yönetim modunu maksimum performans tercih edip kullanıyorum. Onun dışındaki ayarlarım genel olarak bu şekilde. Siz de bunu yapabilirsiniz. Son olarak bilgisayardaki güç planı ayarlarına geliyorum. Ben de burada Game Turbo özelliği olduğu için bu var. Plan ayarlarını değiştir. Gelişmiş güç ayarlarını değiştir. Siz burada eğer böyle bir anakartınız yoksa, anakartının böyle bir özelliği yoksa bunu yüksek performansa çekip uygula tamam dedikten sonra ayarlarınız tamamıyla yapılmış oluyor arkadaşlar. Evet, genel olarak ayarlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Warzone ile alakalı bir detaylı Moonlight videosunu tekrardan paylaşacağım. Bir önceki videoyu izlemeyenler varsa eğer ki sağ üst köşeye linkini bırakırım. Oradan da tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz. Moonlight değişti, hareketler değişti. Bazı şeyler hala devam ediyorken bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Zamanlaması kısalmış falan. Bunlarla alakalı yine bir video paylaşmayı planlıyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Benim için ciddi farklar yaratımından emin olabilirsiniz. Oyunla alakalı sormak istediğiniz veya ayarlarla alakalı danışmak istediğiniz bir şey varsa alttaki yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyor ve cevaplıyorum mutlaka. Orada size yardımcı olabileceğim konular çıkabiliyor bazen. Evet, şimdiden desteğinizi esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Battle Royale. Keep clear of the gas. Get to the safe zone.
Hostile UAV